Şunu da belirtmek isterim ki hiçbir araç tasarruf yapmaz. Ancak siz alacağınız tedbirlerle, yöntemlerle aracınızın tasarruf etmesini sağlarsınız. Bunu da gözden kaçırmayalım. Şimdi videoya geçebiliriz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yakıt tasarruf cihazı ile elde ettiğim değerlerin ışığında bir matematiksel olarak hesaplama yapacağız. Yakıt ortalaması ne olmuş, ne kadar tasarruf etmişim, etmemişim veya bir depoyla ne kadar gitmişim gibi değerlere bakacağım. Bunların hesaplaması ile alakalı video yapacağım. Bugün 9 Şubat 2022 aracımın yakıt ortalamasına bakacağım şu anda. Gördüğünüz gibi şu anda aracımın yakıt ortalaması 7.1. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. Bazı arkadaşlarım bu sistemle alakalı kazanmış olduğum tasarruf miktarını rakamsal olarak soruyorlar. Yani ne kazanmışız, kilometrede kaç kuruş yakmış ya da bir depoyla kaç kilometre giderken kaç kilometre daha gidebilmişiz, yüzde oranları ne kadar artmış. Onları soruyorlar. Bu videoda da onları rakamsal olarak inşallah cevaplamaya çalışacağım. Hesaplamalarımda ilk baştaki videolarda anlattığımda inşallah dinlemişsinizdir. Aracı aldığımda 100 kilometredeki yakıt ortalamasını 15 litre görünce bayağı bir endişelenmiştim. İşte biraz uğraştıktan sonra yani aracı yüzmeyerek kullanma şekliyle 13'e falan düştü. Ama daha sonra egzozun tıkanık olduğunu ortaya çıkınca öğrendik ki egzoz çıkışı tıkandıkça beyin egzozu açmak için fazla mazot gönderiyor oraya, ısınma olsun, yanma olsun da taş ısınsın, dışarıya o tıkanıklığı atabilsin diye. Bu ekstrem bir durum olduğu için 13 ve 15 rakamını 100 kilometredeki 13 ve 15 rakamını hesaplamalardan hariç tutacağım. Bu egzoz açıldıktan sonra işte 10.30-11 gibi yakmaya başladı. O rakamdan sonrasını ben dikkate alacağım. Çünkü diğeri araçta olan bir sorunla alakalı çok ekstrem sıra dışı bir olay olduğu için hesaba dahil etmek doğru değil. Aldatıcı olur. Hesaplamalarda bunu böyle yapacağım. Bunun dışında size de sormak istediğiniz bir şeyler varsa videonun yorumlarında belirtirsiniz. Fabrikalarda test ortamları işte 90 kilometre hız sabit ve düz bir zemin olarak söyleniyor. Bu şartlarda artık ne kadar gerçeği yansıtıyor orasını bilmiyorum. Şimdi bu katolik değerleri 8.1, şehir içi, şehir dışı 5.4, yakıt ortalamasını 6.4 hesaplanıyor. Fakat tahmin olarak bir de kendi yanılsamalarını da işin içine katıp %25 ile 30 arasında bir hesap hatası öngörmüşler ve tahmini yakıt tüketimi diye 10.2 şeklinde yazmışlar. Burada servis elemanlarının ve sanayideki ustalarının söylediği rakamlar da yine %25, %30 en az katolik değerlerinin fazlasını yakar dediği ortaya çıkıyor. 8.1'e göre baktığımızda %30 fazlası 10.5, %25 fazlası ise 10.125 yani 10.2 gibi bir rakam çıkıyor. Tahmini yakıt tüketimi çıkıyor. Burada da hemen 10.5-11 arası yakıyordu. Dolayısıyla bulduğum değerler de birbirini örtüşüyor. Görsellerde de paylaştım. Videolardaki geçen o yakıt ortalamalarını tek tek buraya yazdım ben. Hepsini. Yani keskin bir şekilde gördüğünüz gibi sürekli bir düşüş söz konusu yakıt ortalamasında. Tabii bu aracın teknolojisine, durumuna, bakımına ve sizin kullanma şeklinize göre değişiyor. Şimdi arkadaşlar bir de görsellerden almış olduğum yakıt ortalamalarının tamamını buraya yazdım. Toplamda 16 tane. Fakat şu kısım çok ekstrem durum olduğuna karar verdiğinden dolayı bunu hesaba dahil etmeyeceğim. Herkes iyiye razı kötüye razı olmadığı için çok uç değerleri çıkartıyorum. Bunlar dahil 7.33 çıkarken onlar hariç 7.7 çıkıyor. Arada 0.4 litre bir fark var. 13 adedinin aritmetik ortalaması 7.7 litre yapıyor. Yani 100 kilometrede 7.7 litre yaktığı şeklinde. Şimdi bir depom benim 58 litre. Şu anda da mazotun litresi 14,5 lira. 14,5 çarpı işte 58 841 lira benim depom doluyor. Arabamın deporu. Ortalama 10.2'lik kataloğa göre 10.2'lik bir yakıt tüketimindeki araç 58 litreyi ne kadar zamanda harcayacağına baktığımızda 568 kilometre yapıyor. Aynı zamanda ben kendi bulduğum 10.5 ve 11 arasındaki değerleri de gördüğüm için şu değeri de bakın 10.5 litreyle tükettiğinde de %552 kilometreye tekabül ediyor.
Yani 568 552 düşmüş oluyor yani 10.5 olduğundan. Gerçek değeri çünkü o. Kilometrede kaç yakar dendiğinde de zaten 10.2'nin şeyi 1.479 yaklaşık 1,5 liralık bir masraf oluyor kilometre başına yakıt karşılığı. 8.1 cinsinden yine katalogdaki duruma göre baktığımızda buradaki duruma göre baktığımızda 100 kilometrede 8 litre yakan bir otomobil 58 litrelik bir yakıtı ancak 716 kilometre gittiği zaman bitirebiliyor. Kilometre başına TL cinsinden karşılığı da 1.1745 Türk lirası oluyor. 7.7 litre yani bu benim bulmuş olduğum bu hani şu ekstremleri çıkartıp şu 3 rakamı çıkardıktan sonraki aldığım yakıt ortalamasıyla yapılan bir hesaplamada da 58 litrelik bir depoyu 753 kilometre gittikten sonra anca bitirebiliyor ve 1.116 kuruş liralık bir kilometre başına masraf oluyor. Bu tüketimlere baktığımızda işte gerçek tüketim 10.5-11 arası olduğu için ben ilk başlardaki bu egzoz tıkanıklığı giderildikten sonraki durumu hesaba katıyorum. 10.5 litre tüketimi olan bir araç anca 550 kilometre gidebiliyor. 8.1 litre tüketimi olan araçta yine 716 kilometre gidiyor. 7.7 litre tüketimi olan da 753 kilometre gidebiliyor. Burada oluşan 3 durum söz konusu. 552 kilometreden 716 kilometreye gittiğinde arada %26'lık bir fark ve 148 kilometrelik bir menzil artışı var. Yani araç 148 kilometre daha menzili artıyor. Daha ileri gidebiliyor. Daha sonra 7.7 tüketime geldiğimizde, 3. duruma geldiğimizde arada %5'lik bir fark var. O da 37 kilometreye tekabül ediyor. Yani araç 148 kilometre ilave olarak 37 kilometre daha ileri gidiyor. İlk durum yani egzozun tıkanıklığının açıldıktan sonra ve şu anki duruma göre yakıt ortamlarını aldığımız değerlerle elde ettiğimiz 7.7'ye göre hesap ettiğimizde 10.5 litrelik tüketimle 7.7 tüketim arasındaki kilometre farkı 185. Oransal olarak baktığımızda da ilk durumla son durum arasındaki yüzdelik oranı 1.364 yani %36. Yakıt olarak baktığımızda da yine 10.5 litreden 7.7 litreye düşmesi 1.36'lık bir değer ediyor. Yani ikisi de aynı oranda birbirlerini örtüşüyorlar. Hem yakıt tasarrufumuz oluyor hem menzilimiz artmış oluyor. Arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Elde etmiş olduğum bu değerler tamamen kendi aracıma aittir. Bir başka aracı bağlamaz. Çünkü her aracın kendine göre bir teknolojisi, beygir gücü, bakım durumu ve onu kullanan şoförün durumu çok önemli bir paya sahiptir. Ben faydasını gördüm. Ben işte siyah duman atma olayıyla başladım bu işe. Daha sonra yakıt tasarrufu da sağlaması bu işin başka bir güzelliği oldu. Elde etmiş olduğum %38'lik değer çok güzel bir rakam bence. %10 olsa bile ben hiç şey yapmazdı. Çünkü ben önce siyah duman olayıyla başladığım için daha sonra bu oranlar çıktı. Ama çok memnunum bu oranları elde edebildiğim için. Sizlere tavsiye ederim yapın, alın veya taktırın. Sizin takdiriniz. Sonuçta kendi aracınızın kullanımına siz karar vereceksiniz. Konu bütünlüğünün oluşması açısından kanalımdaki videoları izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca beğenip, yorum yapıp, abone olup bir de paylaşırsanız çok memnun olurum. Yeni yapacağım işlerde inşallah yine paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Allah'a emanet.